Mumlar, desenler falan derken artık oyun planımızı kuracağımız bölüme hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Adım adım ilerlediğimiz kavramlar serisinin bir önceki bölümünde Single Line stratejisi ile birlikte stop loss kullanımını anlatmıştım. Bugünkü konumuz olan pozisyon büyüklüğü hesaplaması ve kar alma metotlarına geçmeden önce grafikte izlediğimiz Single Line metodunun ne anlam ifade ettiğini iyice netleştirmek adına üzerinden geçmek istediğim birkaç nokta var. Fiyatın daha önce geçemediği fiyat seviyesini yani direnç noktasını grafik üzerinde netleştirmek adına single line'ı yerleştirdiğimizden bahsetmiştik. Buradaki temel varsayımımız fiyat daha önce 3 kere deneyip geçemedi ve şu an breakout gerçekleşip üzerine çıktı. Demek ki işler tersine dönmüş olabilir. Benim bilmediğim bir yerlerde birileri bir takım gerekçelerle alım yapıyor ve bu yüzden fiyatın yükselmeye devam etmeme olasılığından daha yüksek. Fakat gözden kaçmaması gereken şey bunun tamamen bir varsayım olduğu. İkinci nokta ise yükselişin sebebini bilmenin bana ekstra hiçbir şey kazandırmayacağı. Şirket içinden birileri bir şeyler biliyor olabilir. Enflasyon ya da ham madde fiyatlarındaki değişim fiyatlanıyor olabilir. Şirketin karlılığı değişmiş olabilir. Bunlar bizim hiç umurumuzda değil. Single line'dan başka hiç mi bir şey umursamıyorsun be adam derseniz hayır. Hissede breakout olması dışında bir gerekçeyi umursamıyorum ve işlemde açmam. Farz edelim Ali Koç bana mail atıp bizim holding hisseleri yükselecek dese tamam derim abi sağ ol önerin için teşekkür ederim ama girer önce bir grafiğine bakarım. Single line var mı? Ardından breakout gelmiş mi ya da gelmeye yakın mı? Gözden kaçmaması gereken diğer bir nokta oluşacak her yeni mumun kırmızı ya da yeşil olma ihtimalinin %50-50 olduğu. Yani tamam breakout oldu, kesin yükselecek diye bir şey yok. Teknik analize yeni başlayan kişilerin anlamakta zorlandığı en önemli konu başlığı da bizim burada bir olasılık oyunu kurguladığımız. Teknik analizin ruhunu tam olarak anlayamamış kişiler fiyat sanki o kişi o çizgiyi oraya koydu diye lanse ederek kendini takip etmeye değer bulan insanları manipüle edebiliyor. Ya da işin daha kötüsü gerçekten kendisi bile buna inanabiliyor. Şu andan itibaren endeksin gelecek günlerde ne olacağını sürdürülebilir bir şekilde bilecek tek bir Allah'ın kulu dahi yok. Buna emin olabilirsiniz. Ne o Pala denen kişi ya da kişiler, ne Bank of America brokerları, ne de bir başkası. Biliyorum diyenden uzak durmak lazım kısacası. Diğer bir nokta ise özellikle yazı tura ya da rulet gibi oyunlarda düşülen yanılgı. Yani yazı tura oynarken üst üste 5 kere yazı geldiyse insanların büyük bir bölümü 6.'da tura deme eğiliminde oluyor. Fakat böyle bir şey yok. 6. işlemin de kendi içerisinde yazı ya da tura gelme olasılığı %50-50. Bununla ilgili Monte Carlo yanılgısı denen bir olgu dahi var. Monte Carlo kumarhanesinde bir rulet oyununda üst üste 19 kere siyah geldikten sonra orada bulunan insanların büyük çoğunluğu parasını bu kez artık kırmızı gelmek zorunda diye düşünerek kırmızıya yatırır ve kaybeder. 20. kez siyah gelmiştir. Ve o gün toplamda 26 kez üst üste siyah gelir. Tam olarak bizim için de öyle esasında. 20 kere yeşil mum geldi artık düşmeli ya da bunun tam tersi. 20 kere kırmızı mum geldi artık çıkmalı diye bir şey yok. Bu bilgiyi de cebe koyduktan sonra bir de büyük sayılar kanununa değinmem gerekiyor. Büyük sayılar kanunu da en basit anlatımıyla şu. Yapılan yazı tura atışlarının ardından üst üste 8 kere yazı gelebilir. Yani 10 atış üzerinden değerlendirdiğimizde %80 yazı gelmiş olur. Bu oran hep böyle mi kalır? Elbette kalmaz. Yeteri kadar fazla atış yapıldığında bu oran %50-50 dolaylarına yakın bir hal alır. Yani örneğin 100.000 atışın ardından bu oran dengelenir. Bu kanunu gerçek hayatın içerisinde de görmek mümkün. Örnek veriyorum, yaşadığınız binada kadın erkek oranı %90'a 10 olabilir. Fakat muhtemelen bu mahalle, ilçe, il ve hatta ülke olarak ölçek büyütüldüğünde bu oran %50-50'ye yaklaşır. Bu söylediğimden yola çıkarak en başarılı traderların yıllık bazda %60, 70, 80 kazanç oranı yakalasa dahi farklı market yapılarında falan da işlem yaptıktan sonra ve aradan da 3-5 yıl geçtikten sonra kazanç kayıp oranlarının %50-50 olduğunu anlayabiliriz. Kazanç kayıp oranını öncelikli kriter olarak almaya bu yüzden gerek yok. Bu konunun da yeterince anlaşıldığını düşünüp devam edelim. Sizinle bir yazı turu oyunu oynayalım. Siz de ben de ortaya 100'er bin lira koyalım.
Kararları siz verin. Bilirseniz ben size işlem başına 1 lira vereceğim. Bilemediğinizde ise siz bana 2 lira vereceksiniz. Ve bu oyunu binlerce kez, on binlerce kez oynayacağız. Gerçekten oynamak isteyen varsa bana DM atsın. Çünkü büyük sayılar kanununa göre %50 bilirken %50 bilemeyeceksiniz. Ve 2 kaybederken 1 kazanacaksınız. Bu da dip toplamda sizi batıracak, paranızı bitirecek. Ama beni takip etmeye layık bulan insanlara tabii ki de böyle bir oyun oynatmam. Kumarhane örneği verecek olursak ben kumarhane, siz kumarbaz olacaksınız bu durumda ve kasa daima kazanacak. Trading işlemlerini de tam olarak bu mantık ışığında, bu bakış açısıyla yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Her gördüğümüz setup'ta alım yaparak daima malda olduğumuzda kontrolü piyasaya bırakmış oluyoruz. Ama sadece bizim kurguladığımız koşullarda alım yaparsak ve risk ödül oranını da doğru ayarlarsak olasılıkları kendi lehimize kurmuş ve kumarhane biz olmuş oluyoruz. Burada Ali Koç örneğini hatırlayalım. Benim sistemimde tüyo almak yok. Sadece kendi kurguladığım koşullarda, yani single line ardından gelen breakout'larda ben oyunda oluyorum. Bizim kumarhane olacağımızdan bahsettim. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağımıza. Sadece kendi belirlediğimiz koşullarda oyunda olacaktık. Ben bu koşulu daha önce geçilemeyen direnç ardından gelen breakout'larda yapıyorum. Bir başkası başka bir yöntemle yapıyor olabilir. Bana göre en basit yöntem single line. Başkasına göre başka bir şeydir. Bu çok kişisel bir nokta. Bunlar üzerinde durmaya, takılmaya gerek olmayan nokta. Yazı turu örneğindeki gibi bir kaybederken 2 kazanabildiğimiz sürece hangi teknik analiz metoduyla gerçekten önemsiz. İsterseniz komşunun köpeği sabah havlarsa alırım diye bir koşul belirleyin. Eğer bir kaybederken 2 kazanabiliyorsanız dip toplamda da para kazanırsınız. Bu yüzden teknik analizi her işlemin sonucunu gösteren sihirli küre olarak görmemek gerekir. Teknik analiz sadece en az varsayım ile pozitif beklenti kurgulama metodudur. Tek bir parametre dediğim gibi işi en basit hale indirir. Hem breakout olsun hem hareketli ortalama derseniz biraz da Fibonacci, mum isimleri, tüyolar falan işler karışır. Biri al derken biri alma der. Olayı basit tutmak gerekli. Peki tamam, bir kaybedip 2 kazanacağız dedik. Bunu defalarca söyledik. Ama bunu nasıl yapacağız? Bunu stop loss kullanarak ve pozisyon büyüklüğünü doğru ayarlayarak yapacağız. Büyük sayılar kanununu ve Monte Carlo yanılgısı olarak sözünü ettiğim şeyi hatırlayalım. Örneğin 100 işlemde kazanç kayıp oranımız %50-50. Biz esasında hızlıca stop olarak burada piyasaya ben kaybedersem sana 1 veririm ama kazanırsam hemen satmam. Senden daha çok alırım diyoruz. İşleri kendi lehimize kurguluyoruz. Ama burada da önemli bir nokta var. Tamam, işlemlerin yarısını kazanacağız, yarısını kaybedeceğiz ama işlem özelinde hangisinin kazanç, hangisinin kayıp olacağını ve kazançların ve kayıpların kaç tane arka arkaya gelebileceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla hangi 50 işlem kazanç, hangi 50 işlem kayıp getirecek bilmiyoruz. Ya ilk 45 işlem arka arkaya kayıp olursa? Bu sefer kazanç serisi geldiğinde elimizde para kalmayacak. Bunu nasıl çözeceğiz? Backtestlerim bana maksimum 7 işlemlik bir kayıp serisi verdi. Şu an ekranda gösterdiğim tabloda ise 10.000 lira temsili bir sermaye ile backtestlerim bana 7 işlemlik kayıp serisi verse de ben 10 işlem üst üste kaybettiğimi varsayarak işlem başına toplam sermayemin yüzde kaçını kaybedersem portföyüm maksimum nereye kadar düşer sorusunun cevabını aradım. Eğer ben işlem başına portföyümün %1'ini riske atmaya karar verirsem ilk işlemde 100 lira kaybederim ve bakiyem 9.900 liraya düşer. İkinci işlemde yine portföyümün %1'ini riske ederim. Bu da 99 lira olur ve bunu da kaybettiğimde param düşmeye devam eder. Dip toplamda 10 işlemin ardından fark yazan yerde 864 lira 83 kuruş kaybettiğimi görüyoruz. Bu 10 işlemlik kayıp serisinin ardından çıkan bakiye. Yani toplamda ben %8,6 kaybettim ve en önemli nokta bana göre telafi etmek için yerine %9,5 koymam gerekiyor. Neredeyse başa baş. Ben riskimi biraz daha arttırarak işlem başına portföyümün %2'sini riske atmaya karar versem bu sefer de ilk işlemde 200 lira riske atarım. Portföyümün %2'si bu. Bakiyem 9.800 liraya düşer. Bunun da %2'si 196 liraya tekabül ediyor. Yine aynı şekilde dip toplamda bu sefer 1662 lira 52 kuruş kaybetmiş olurum. 10 işlemlik kayıp serisinin ardından. Bu da %16,6'ya tekabül eder.
yerine koymak için %19,9 kazanmam gerekiyor. İşler biraz ciddileşmeye başladı. Peki %5'i riske edersem ne olur? Bu kez ilk işlemde 500 lirayı riske atmış olurum. Bu da benim toplam portföyümün %5'ine tekabül eden miktar. Ve 10 işlemlik kayıp serisinin ardından 3697 lira 51 kuruş kaybederim. Ve eğer portföyümün işlem başına %8'ini riske atmaya karar verirsem de bana 10 işlemlik kayıp serisinin ardından toplamda 5278 lira 39 kuruş kaybettirir. Bu da %52,8'e tekabül eder. Telafi etmek için ise yerine %111,8 koymam gerekiyor. İşin ciddiyetinin farkında mıyız? Ben sermayem her şeyim diyerek açtığım işlem başına toplam sermayemin %1'ini riske atacak şekilde pozisyon büyüklüğümü ayarlıyorum. Burası çok kişisel bir nokta. Mutlak doğru budur diyemem. Kişi %3'te, %4'te rahatsa ona göre ayarlar. Ama dediğim gibi sermayem benim her şeyim. Ben buna gözüm gibi bakmalıyım ve korumalıyım. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey, ben şu an işlem özelinde %1 kayıp oldu sat demiyorum. İşlem özelinde %15 kayıp olsa bile bu benim portföyümün %1'ine tekabül eder diyorum. Burası doğru anlaşılmalı. Tamam, anlaşıldı. Diyelim ki işlem başına toplam sermayemin %1'ini riske atarak işlem yapacağım ben. Peki bunu nasıl hesaplayacağım? Biraz önce baktığımız grafikte breakout oluştuğunda fiyat 3,5 liraydı. Stop loss'umuz ise 3 liradaydı. Biz burada yine toplam 10.000 lira sermayemiz olduğunu farz edelim. Buraya da hisse senedinin adını yazmayı unutmayalım. Hisse senedinin adı Single Line Trader SLT olarak yazdım bunu. Ve giriş ve stop noktalarımı koydum. İşleme giriş ve stop noktalarımı koyduktan sonra grafik bana otomatik olarak kaç adet almam gerektiğini söyledi. 200 adet almalısın. Sen 200 adet aldığında toplamda 700 liralık bir pozisyon büyüklüğü yaratırsın. Ve stop olursan olası zararın 100 lira olur. Bu da %1'e tekabül eder. Az önce bahsettiğim gibi olası zararım işlem özelinde %14,29 olmasına rağmen ben portföyümün %1'ini yani 100 lirayı riske attım. Burada renkli olarak gördüğümüz şey de benim bu açtığım SLT pozisyonunun toplam portföyüm içerisindeki ağırlığı %7'ye tekabül ediyor. Toplam portföyümün %7'si SLT hissesinde. Burada renklendirerek kendime şunu söyledim. Eğer pozisyon büyüklüğü toplam portföyünün %0 ve 5'i arası ise bunu büyütmelisin. %5 ve 9 arası ise bu küçük bir pozisyon. %9 ile %19 arasındaysa güzel, kabul edilebilir. Eğer %19 ile %35 arasındaysa gayet güzel. %35 ve %50 arasındaysa bu agresif bir pozisyon. Slipajdan dolayı canım yanabilir. %50 ve 100 arasındaysa çok agresif. Slipajdan yine canım yanabilir. Ama %1 riske atarak %35'ten de daha büyük pozisyon büyüklüğü yakalamak biraz zor. O yüzden şu üstteki iki renkle çok karşılaşmıyorum. Bu noktada şundan da bahsetmem gerekiyor. Örneğin kırmızı çizgide satış yapınca, yani bu örnekte 3 lirada satış yapınca 100 lira kaybetmeyi göze aldık. Ama fiyat dediğim gibi daha da altına düşerek 120 lira kaybetmeme sebep olabilir. Slipaj dediğim nokta da bu esasında, yani kayma. Ben 3 lirada satmayı planlarken 2.80'de kapanış olup 2.80'de satış yapabilirim ve bu da bana ekstra kayıp yaratır. Örneğin bu 20-30 liralık kayma bana ekstra binde 2-3 gibi bir kayıp yaşatır. Eğer bu kayma bende bir rahatsızlık yaratıyorsa backtest ya da anlık piyasa işlemleri esnasında toplam 30 işlemde falan ortalama ne kadar slipaja maruz kaldığımı tespit ederek gerçek zamanlı işlemlerin pozisyon büyüklüğünü ayarlarken bu kaymayı da göz önünde bulundurarak alım yapabilirim. Önemli olan en rahat hissedeceğim metodu bulmak ve uygulamak. Şimdi gelelim nasıl sabit bir kaybedeceğimizi konuştuğumuza göre nasıl 2 kazanılır kısmına. 2 kazanmak için esasında aktif olarak hiçbir şey yapmama gerek yok. Burada olay tamamen zihin setini doğru kurgulayıp psikolojiyi doğru yönetmekten geçiyor. Bırakalım mumlar yükselsin, benden alan da kazansın gibi romantik sözlerle kendimizi kandırmayalım.
Ama falanca mum formasyonu oldu, ama hareketli ortalama, ama şu bu. Önümüze zihinsel bariyerler koymaya hiç gerek yok. Bir de yükselen pozisyondan nasıl çıkacağımı anlatmak istiyorum. Stop loss'umu lower high seviyesine koyduğumu söylemiştim. Trendi de aynı şekilde sürüyorum. Lower high seviyesi sat vermeden önce zaten genellikle şu an ekranda olduğu gibi yatay bir destek oluşturuyor. Ama çok düşmüş olmaz mı denilebilir bu noktada. Masada bir miktar para bırakmayı göze alamayan trend süremez ne yazık ki. Öncelikle masada bir miktar kalacak fikriyle barışıp rahatsız hissetmemeyi öğrenmem gerekiyor. Zihin setimi, bakış açımı bu şekilde kurgulamalıyım. Oluşan bu bölgeye aslında bakıldığında yeni bir single line koyup stop noktası belirlemek ve tamamen yeni bir işlem gibi bakmak gayet mümkün. Hisse zaten yükseliyor. Ben bu tür yerlerde yeni pozisyon açmayı doğru buluyorum. Esasında yaptığım şey kazanana ekleme yapmak. Neredeyse tüm piyasanın yaptığının tersini söylüyorum. Millet düşene ekler, ben çıkana ekleyin diyorum. Ortalamamı yükseltiyorum. Deli miyim ne? Ne kadar da yanlış işler söylüyorum değil mi? Şakası bir yana, bakış açımız bu işlemi ortalama yükseltmek olarak görüyorsa psikolojimizi zedeler bu. Bunu ben de yaşadım. O yüzden olaya iki farklı işlenmiş gibi bakıyorum. İlk açtığım pozisyonu işlem kayıt tabloma SLT1, yeni açtığım işlemi SLT2 olarak kayıt ederek iki farklı işlem takip ediyorum. Yani şöyle, bunu SLT1 olarak düzelttim. SLT2'yi açacağım ben. 5 liradan girdim. 4 lirada da stopum var. Yine bana aynı şekilde söylüyor. Bunlar farazi örnek rakamlar olduğu için çok küçük pozisyon büyüklükleri çıkıyor. Bunun ben de farkındayım ama örnek olduğunu gözden kaçırmayalım. Ve gelecekte bu grafikte uygun setup oluşursa SLT3 ve SLT4 pozisyonlarını da çok rahatlıkla açarım. Şimdi oyun planımızı bir diyagram haline getirelim. Bana göre bu kuralları renkleri ve şekilleri ayırt edebilecek yaşta bir çocuğa versek ve doğru hamlelerini bir şekerle, çikolatayla ödüllendirsek eminim şahane trader olurlardı. Çünkü zihin setleri yapması gereken şeyi oyunun bir kuralı olarak görecek ve tereddütsüz uygulayacak. Biz yetişkinlerin zorlanma sebebi ise bir takım ön kabullere sahip olarak piyasaya gelmemiz. Örneğin özellikle yeni başlayan herkes illaki bir kere iki kere ya bu hisse çok düşmüş biz bunu alalım demiştir. Aklından bu geçmiştir. Mantıklı olanın bu olduğunu düşünmüştür. Çünkü tecrübe ettiğimiz ve yaşadığımız hayat bize market ürünü ya da beğendiğimiz kıyafetin fiyatı çok düştüyse almayı öğretti. Ucuzdan almak bize kendimizi iyi ve karlı hissettirdi. Bunu hisse senedinde de böyle olur zannediyoruz ama öyle değil. Bu fikre direnenler bocalıyor, ılımlı davranıp kabul edenler ve özümseyenlerse başarılı oluyor. Bu diyagramı doğru zihin kodlarıyla uyguladığımızda 10 bin lira ya da 100 bin lira ile işlem yapmak arasında psikolojik olarak da hiçbir fark kalmıyor. İkisinde de alım ve satım koşulu belli. İkisinde de %1 riske atarak trend sürüyorsun. Hepsi bu. Yalnız gün içerisinde grafik izleyince ya da açıp aracı kurum ekranındaki kar zarar tablosuna anlık olarak bakınca o işler öyle olmuyor tabii. Neyse bunları zaten ilerleyen zihin seti ve psikoloji bölümlerinde konuşacağız. Ben tekrardan kendi cümlelerimle hızlıca bu diyagramın üzerinden geçmek istiyorum. Diyagram bize öncelikle bir soru soruyor. Diyor ki baktığınız grafikte single line koyabilecek bir oluşum var mı? Eğer cevap hayırsa zaten bekliyoruz. Fakat cevap evetse bu kez breakout var mı diye soruyoruz. Cevap hayırsa, breakout yoksa yine bekliyoruz. Cevap evetse, breakout varsa konuştuğumuz şekilde kendimize uygun pozisyon büyüklüğünü ayarlıyoruz ve alıyoruz. İşleme girdikten sonra da günlük kapanışlarda grafiği takip ederek lower high seviyesi kırıldı mı diye soruyoruz. Evet kırıldıysa satıp birinci soruya geri dönüyoruz. Yani baktığımız grafikte single line koyabilecek bir oluşum var mı? Şayet cevabımız dördüncü soruya yani lower high kırıldı mı sorusuna hayırsa, lower high kırılmadıysa tutuyoruz. Tutarken de bu kez yapmamız gereken iki şey oluyor. Birincisi dönüp birinci soruyu tekrar soruyoruz. Single line koyabilecek bir oluşum var mı? Çünkü o hissedeki ikinci pozisyonu açabiliriz. Bunun cevabı hayırsa bekliyoruz. Evetse evet sürecini tekrar uyguluyoruz. Ama lower high kırıldı mı sorusuna ilk cevabımız hayırsa tutuyoruz ve 4'e dönüyoruz. Her gün kapanışında lower high kırıldı mı? Hayır tut. Yeni pozisyon açabilecek misin?
Hayırsa bekle, evetse sürecini işlet. Aslında kısır bir döngü yaratıyoruz. Kendimizi şu diyagramın bağımlısı haline getirirsek hangi setupta işlem yaptığımız gerçekten önemli değil. Doğru pozisyon büyüklüğü, doğru zihin kodlarıyla para kazanabiliriz. Evet saygıdeğer hanımlar beyler, oyun planını da kurduk. Bir sonraki videoda performansımızı takip edip ölçülebilir kılmak için açık ve kapalı pozisyonlarımızı takip edeceğimiz pozisyon listelerini, kazanç kayıp oranını, risk ödül oranını ve profit faktör hesaplamayı, yorumlamayı konuşacağız. Anlattığım şeyleri kendiniz için faydalı buluyorsanız, fayda sağlayacağını düşündüğünüz eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızla da paylaşmayı ve her zaman olduğu gibi yorumlarınızı da eklemeyi unutmayın. İşleri basit tutan tüm traderlara bol kazançlar.